Yes, now we can see the presentation. Thank you very much. Only the presentation. Okay. So, hello everyone. Herkese merhabalar. Thank you for coming to our seminar. Seminerimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Today I am going to tell you about two interesting books of Grigory Grabovoy. Bugün Grigori Grabovoy'un iki ilginç kitabından söz etmek istiyorum size. Numbers for Successful Business Başarılı iş için sayılar and Concentration on the Numbers of Plants for the Organism Recovery. Ve organizmanın geri kazanılması için bitki sayıları üzerine konsantrasyon. And we will learn several methods from these books. Ayrıca bu kitaplardan çok sayıda yöntem öğreneceğiz. And we will practice using these methods during this seminar. Ve bazı pratik çalışmalarımız da olacak. So that you will be able in the future to use these methods yourself. Böylece gelecekte bu yöntemleri kendi başınıza kullanmanız da mümkün olabilecek. If you want to achieve something. Eğer başarmak istediğiniz bir şey varsa. Olga, I don't know whether you hear it, but there's a background noise. Yes, I'm trying to see whose microphone is this. It will be difficult to speak for you and me if there is noise. I know. Can you ask them to turn off microphones? Okay. Şimdi herkesten lütfen mikrofonlarını hatta videolarını kapatmalarını rica edebilir miyiz? Please, we would like everyone to ask to turn off microphones because we have a lot of interesting methods to consider and it is necessary that everyone can hear them well. Lütfen herkesin iyi duyabilmesi için herkesten mikrofonlarını kapatmanızı rica ediyoruz. So I think there is no noise now and we can continue. Okay. So now we will continue to study the methods and I will be telling you about these two books. Şimdi hem yöntemleri çalışacağız bugün hem de size bu iki kitaptan söz etmek istiyorum. Numbers for Successful Business and Concentrations on the Numbers of Plants for the Organism Recovery. Başarılı iş için sayılar ve organizmanın geri kazanılması için bitki sayıları üzerine konsantrasyon. These two books contain a lot of methods which people use in their daily activities. Bu her iki kitapta insanların günlük faaliyetleri içinde kullandığı bir sürü yöntemi içeriyor. And I have these two books always near me on my desk. Ve size şimdi gösterdiğim bu iki kitap her zaman masamın üstünde benimle birlikte. And you can see that there are even a lot of stickers here. I have some special methods which I used more frequently. Hatta daha sık kullandığım yöntemlerin yanına etiketler yapıştırdım karıştırmamak için. And some of these methods I will give you. Bu yöntemlerden bazılarını bugün size öğreteceğim. And more will be studied at the next seminars which will be conducted in December and in January. Ve hem Aralık ayında hem de Ocak ayında yapacağımız seminerlerde daha fazla yöntemde birlikte çalışacağız zaten. Before coming directly to the seminar, I would like to introduce myself. Şimdi seminere başlamadan önce kendimi size tanıtmak isterim. My name is Olga Taloshnaya. İsmim Olga Taloshnaya.
And I'm a teacher of the Education Center of Grigory Grabovoy. Ve Grigori Grabovoy Eğitim Merkezi'nde bir öğretmenim. And I'm a deputy director of Education Center for International Relations. Ve eğitim merkezinin uluslararası ilişkiler alanında da müdür vekiliyim aynı zamanda. And the director is Grigory Grabovoy. Müdürümüz de Grigori Grabovoy. I have about 20 years of experience of studying the methods of Grigory Grabovoy. Grigori Grabovoy yöntemlerini yaklaşık 20 senedir kendim de çalışıyorum. And I have a diploma of graduate of the Education Center. Ve eğitim merkezinden de aldığım bir diplomam var. So, and for the last 4 years, I have been working as a full-time teacher of the Education Center. Ve son 4 yıldır tam zamanlı olarak eğitim merkezinde öğretmen olarak görev yapıyorum. And before, I practiced and taught the methods of Grigory Grabovoy on part-time basis. Daha önce de yarı zamanlı olarak aynı işi yapıyordum. And I have great practical results, achievements in my life. Ve kendi yaşamımda da çok büyük başarılar elde ettim bu yöntemleri kullanarak. So in terms of my health Hem sağlığım açısından and events, ve başıma gelen olayları yönetmek bakımından. the same as for my family members. Aynı şey ailemin üyeleri için de geçerli. Actually, my family managed to achieve prosperity. Aileme aslında refah getirebilmeyi başardım bu sayede. Due to practicing the methods of Grigory Grabovoy. Bunların hepsi Grabovoy'un yöntemlerini çalışarak elde ettiğim sonuçlar. And now I'm sharing my experience. Şimdi de bütün bu deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. I mentioned that I'm doing this for about 20 years. Söylediğim gibi yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyorum. So, but you have now more opportunities to achieve the same quicker. Şimdi aynı başarıyı sizin biraz daha kısa sürede elde edebilmeniz mümkün. First of all, because I can teach you my experience and give exactly what is most necessary. Öncelikle ben kendi deneyimimle size en çok gerekli olan şeyleri seçip verebiliyorum. And according to the science of Grigory Grabovoy, Ve Grabovoy'un bilimine göre the more people study his knowledge, the easier for others to assimilate quicker and receive results quicker. Ne kadar çok insan eğer Grabovoy'un yöntemlerini çalışırsa kişi sayısı çoğaldıkça sonuç elde etme oranımız yükseliyor. And moreover, there are much more methods than I had when I started studying these teachings. Ayrıca ben çalışmaya başladığımdan beri çok fazla yöntem de eklendi zaten. There is also special equipment that helps to transfer this knowledge. Bu bilgiyi iletebilmek için özel ekipman geliştirildi. So there are a lot of opportunities for people to learn and practice this wonderful knowledge. Artık bu harika bilgileri bir sürü insanın hem öğrenme hem de kullanma olanağı doğdu. And now more and more people all over the world study these wonderful methods. Artık dünyanın her tarafında gittikçe daha çok insan bu muhteşem yöntemlerle çalışıyor. And each month or even 2 times a month, I conduct seminars for different parts and different countries of the world. Ve her ay hatta bazen ayda 2 defa dünyanın değişik yerlerinde seminerler düzenliyorum ben de. For example, a week ago, I returned from Canada. Mesela bir hafta önce Kanada'dan döndüm. Where I conducted seminars for many people in several cities of Canada. Orada da Kanada'nın birçok şehrinde çok sayıda insan için seminer verdim. So before Canada, I had online seminars for Brazil. Kanada'dan önce de Brezilya'da online seminerler düzenledim.
and for Turkey as well in October. Ekim ayında Türkiye'de de aynını yaptık. In September, I had an international seminar in Belgrade, Serbia. Eylül ayında Belgrad'da, Sırbistan'da uluslararası bir seminer verdim. And so people get great results at the seminars. Seminerlerde herkesin çok iyi sonuçlar aldığını biliyorum. Because it is easier for me to transfer this knowledge. Çünkü böylece benim bu bilgiyi iletebilmem daha kolay oluyor. Since what I transfer is based on my personal experience. Çünkü ne aktarırsam bunların hepsi benim kişisel deneyimlerimden geliyor. And if to speak about this book, Numbers for Successful Business, Başarılı iş için sayılar kitabından söz edecek olursak, this book is written by Grigory Grabovoy for any person to achieve prosperity. bu kitap herhangi biri için refaha ermenin bir yolunu düşünerek Grabovoy tarafından yazıldı. And what actually my family has already achieved. Bunu ben ailemle zaten elde etmiş durumdayım şu anda. So we have very good property for my husband and myself, my son and his family. Şu anda hem oğlum ve onun ailesi hem de ben ve eşim için 2 tane mülk edindik. Downtown with underground parking. İkisi de şehrin merkezinde park yerleri var. We have a very good family business. Bir aile işimiz vardı, o da düzeldi. My son graduated university in the USA. Oğlum Amerika'da bir üniversiteden mezun oldu. And I tell you about this not because I want to boast. Bunu size hava atmak amacıyla söylemiyorum elbette. But to tell you that all of you can achieve the same. Size sadece her birinizin bütün bunları sizlerin de elde edebileceğine ikna etmeye çalışıyorum. By studying and practicing these methods. Bu yöntemleri çalışarak ve sürekli tekrar ederek ben bunları elde edebildim. Because when I started studying these methods, çünkü ben bu yöntemleri çalışmaya başladığım zaman we were in a very poor financial state because of the crisis. Ülkemizdeki kriz sebebiyle mali durumumuz çok berbat haldeydi. And the practice of the methods brought us to a very good condition. Ve bu yöntemler bizi çok iyi bir yere taşıdı. So I wish everyone to achieve the same. Herkesin aynı başarıyı elde etmesini diliyorum. And we'll be transferring this knowledge with the help of our wonderful organizer. Ve bu bilgiyi de bu harika organizatörümüz sayesinde size yayma fırsatını elde ettim. Gülşat. And our wonderful translator, Özge. No, that I won't translate, Olga. So, because translation is very important, and I know that Özge is transferring very exactly, very accurately. Thank you. That is very, very kind of you. Thank you. But please tell them. Bir de benim tercümemi övüyor burada. Teşekkür ediyorum ben de kendisine. So we actually created such a team that will be transferring knowledge to Turkey. Böylece Türkiye'ye bu bilgiyi yaymak üzere küçük bir ekip haline geldik bizler. And I'm very grateful to the organizer of this seminar, Gülşat. Gülşat'a da buradan çok çok teşekkür ediyorum böyle bir semineri organize ettiği için. Who is promoting this wonderful knowledge in Turkey. O da bu harika bilgilerin Türkiye'de yayınlanmasına ön ayak oluyor. She studied already a lot and will be teaching also independently as a teacher. O da çok çalıştı ve çok emek verdi bu işe. Zaten çok yakın zamanda o da öğretmen olarak bunları öğretmeye başlayacak. And we from the Education Center will be given and offering her full support. Ve bizler de eğitim merkezi olarak olduğu gibi Gülşat'ın arkasındayız bütün bu çabalarında. So now Gülşat may tell several words of greetings to the participants. Şimdi Gülşat, senin söylemek istediğin bir şey varsa bir önce mikrofonunu aç da. Seni dinliyoruz Gülşat. Sesim geliyor değil mi? Geliyor.
Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Grabovoi sisteminin Türkiye'de en güzel şekilde yayılıp herkesin bu sistemden Olga'nın az önce anlattığı gibi muhteşem bir şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı ben Olga Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sana da. Olga, she's thanking you for all the support that you have provided for her. Thank you very much. And I want to add here one more thing. Burada bir şey daha eklemek istiyorum. Gülşat is the first person in Turkey who acquired the machine of Grigori Grabovoi device PK1U. Zaten Gülşat Türkiye Cumhuriyeti'nde Grabovoy'un PRK1U cihazını satın almış olan tek kişi, ilk kişi. You can see it in her screen blinking and the machine is working now. Zaten ekranda arkasında makinenin ışıkları yanıp sönüyor, görebilirsiniz. And you can see the same on my screen. Benim ekranımda da biraz daha uzakta arkamda görebilirsiniz. This is my machine working and is helping me to transfer knowledge to the audience. Şu anda benim makinem sizlere bu bilgiyi aktarabilmem için bana yardımcı oluyor. This is a very, very important device, invention of Grigori Grabovoi. Bu cihaz Grabovoy'un çok önemli icatlarından biri. And in the end of the seminar, we will all concentrate on this device online. Seminerin sonunda online olarak bir cihaza hep birlikte bağlanacağız zaten. Konsantrasyon çalışması yapmak üzere. On the device which is in the office of Grigori Grabovoi and appointed for group concentrations. Grabovoy'un ofisinde yer alan ve grup konsantrasyonları için kullanılan bir cihazımıza online olarak birlikte bağlanacağız. So, and to explain what this machine is, it is necessary to tell several words about the invention of Grigori Grabovoi. Makinenin nasıl bir şey olduğunu anlatmak için önce Grabovoy'un icatlarından birazcık söz etmek istiyorum. The great invention and discovery of Grigori Grabovoi is in the following. Grabovoy'un en büyük icadı ve keşfi hatta şimdi size anlatacağım alanda oldu aslında. Grigori Grabovoi discovered first in the world that when we are thinking, we produce light radiation. Grabovoy aslında bizler düşünürken bir ışık yaydığımızı keşfetmiş ilk kişi. Olga, may I interrupt you and mention that this slide is Spanish on the other side? Excuse me. Okay. Please apologize. Ya özür diliyoruz bu slide için, kusura bakmayın. I mentioned that This is from Brazil. Yes, I mentioned so that I do presentations for many countries. Sorry. Kusura bakmayın, bunu şimdi değiştiriyor Olga hemen. When I speak about the slide, I will read sentence by sentence so that you will be able to translate it. Okay. So, how this radiation works, in order to understand, or maybe someone already heard about it, but to remind about it, we will do a very short, small exercise. Şimdi bu belki daha önce de dinlemişsinizdir ama hiç bilmeyenler için bir kere anlatayım, diğerleri için de bir tekrar olsun. Küçük bir egzersiz yapalım. Please imagine, all of you imagine, in the room next to the room which you are in now, a big plate full of apples. Lütfen şimdi hepiniz bulunduğunuz odanın yanındaki, lütfen mikrofonlarımızı kapatabilir miyiz? Lütfen. Şimdi hepimiz bulunduğunuz odanın yanındaki odada bir masanın üstünde bir çanağın içinde elmalar hayal edin. And try for several seconds to see, watch all the apples, colors, size, very attentively. Ve birkaç saniye boyunca bütün dikkatinizi vererek çanağa içinde kaç tane elma olduğuna, elmaların ne renk olduğuna, nasıl koktuğuna konsantre olun. Just for several seconds. Birkaç saniye boyunca. So everyone managed to do this. Herkes sanırım yapabildi bu egzersizi.
But before the discovery made by Grigory Grabovoy, no one in the world knew how a person can do it. Grabovoy'un keşfi burada devreye giriyor çünkü Grabovoy'dan önce bunu nasıl yapabildiğimizi bize açıklayabilen biri yoktu. Grigory Grabovoy discovered this mechanism which each person has at the micro level. Hepimizin, her insanın mikro seviyede sahip olduğu bu özelliği Grabovoy tespit etti. And he discovered and created equipment which can capture this light radiation. Ve Grabovoy düşünürken bizim yaydığımız bu ışığı yakalayabilecek bir cihaz icat etti. And this radiation actually works as projector. Ve bu yayılım aslında bir projektör gibi çalışıyor. Which works similarly, like for example in the past there were projectors in the cinemas. Eskiden sinemalardaki projektörleri düşünün. Bu da aynı biçimde çalışıyor. So therefore we have the same mechanism by which we build our reality. Dolayısıyla gerçekliğimizi inşa ettiğimiz aynı eski sinemalardaki projektörler gibi bir sistemimiz var aslında. Before doing any action, we first see it, this action, through this our projector. We are planning it. Bir şeyi planlarken daha başımıza gelmeden önce aslında bu projektörümüzle görebilme özelliğine sahibiz. So, and if to, now since we know how it works, if to use it properly with the special methods, we can build our reality successfully. Ve nasıl kullanacağımızı ve hangi yöntemlerle yapabileceğimizi öğrenirsek, gerçekliğimizi başarıyla inşa edebilmemiz mümkün olacak. And moreover, build successfully such reality which we want. Ve bunun da ötesinde istediğimiz gerçekliği inşa edebilmemiz mümkün olacak. And Grigory Grabovoy gives us method to train this our apparatus. Ve sahip olduğumuz bu aparatı nasıl eğiteceğimize dair yöntemleri bize Grabovoy veriyor zaten. Aynı şekilde. Bu da diğer banyo kadar aslında büyük bir alan. So, and these methods are concentration exercises. Bu yöntemlerin tümüne de konsantrasyon egzersizleri diyoruz. If we concentrate correctly on our goals, eğer hedeflerimiz üzerine doğru biçimde konsantre olursak, we achieve our goals quickly. Hedeflerimizi daha çabuk elde ediyoruz. Olga, you finish all your sentences. Okay, I forgot. Thank you. Okay, so and in each book with the number sequences, Grigory Grabovoy gives specific methods. İçinde rakam sekansları bulunan her bir kitapta Grabovoy özel yöntemler veriyor bize. So, and in order to carry out these methods, we have to do two things. Bu yöntemleri uygulayabilmek için iki şey yapmamız gerekiyor. First of all, we have to have the goal. Önce bir hedef koymamız gerekiyor. And we have to think about it. Ve bu hedef üzerine düşünmemiz gerekiyor. Because this apparatus at the micro level works when we are thinking. Çünkü mikro seviyede sahip olduğumuz bu aparat biz düşünürken sadece çalışıyor. And when we are thinking about the goal, ve hedef üzerine düşünürken we are building our future event. Gelecekte başımıza gelecek olayları da inşa etmiş oluyoruz. And therefore, when you will have your goal, it is necessary to have it as if it is already being fulfilled. Dolayısıyla kendinize bir hedef koymaya başladığınızda sanki o hedefi zaten elde etmişsiniz gibi düşünmeniz gerekiyor. So therefore, the goal will be set, for example, like that. I'm buying a new machine. Mesela hedefleri şöyle koymamız gerekiyor. Ben yeni bir makine alıyorum. As if you are getting it already now. Sanki şu anda alma sürecine başlamışsınız gibi düşünmeniz gerekli. And moreover, this light should be very strong.
Onun dışında bu ışık da dolayısıyla yaydığımız ışık da güçlü olmalı. And it is strong when you first concentrate, for example, on some big goals. Ve ne kadar büyük bir hedefe konsantre olursanız ışık o kadar güçlü oluyor. For example, first on prosperity of your country. Mesela ülkenizin refahı üzerine konsantre olun. Or prosperity of the whole world. Ya da bütün dünyanın refahı üzerine konsantre olun. In this case, you will create great light which will go to the whole country, to the whole land. Böyle büyük bir hedefe konsantre olduğunuz zaman bütün memlekete ya da bütün dünyaya yayılacak kadar büyük bir ışık yaymaya başlıyorsunuz. And then you will add your own goal. Bunun ardına da kendi küçük hedefinizi eklemelisiniz. And in this great light which you preliminary produced, there will be more light for your goal to be implemented faster. Dolayısıyla ilk önce yarattığınız bu büyük hedefin yansıttığı büyük ışıkla sizin kendi küçük hedefinizde daha fazla aydınlanmış olacak. Therefore, one of the most important recommendations of Grigory Grabovoy is to concentrate first on global goals. Dolayısıyla Grigory Grabovoy'un verdiği bize ilk tavsiye önce evrensel bir hedefe odaklanmamız. And we will try to do, I will show you how to do it on this number sequence. Şimdi ekranda gördüğünüz rakam sekansı üzerinde bunu nasıl yapacağımızı size öğreteceğim. The number sequence which is here is realization of eternal development through economic sphere. Bu sekansın adı sonsuz kalkınmanın ekonomik alanda gerçekleştirilmesi. This concentration can be used before, for example, in any of your personal affairs, when you buy something, when you do some financial actions. Bu kendi kişisel alanınızda da herhangi bir şey alırken ya da parayla ilgili herhangi bir faaliyet gösterirken kullanabileceğiniz bir sayı. But first, for example, it is necessary to think and concentrate on the economic prosperity of your country. Ama önce kendi ülkenizin ekonomik refahı üzerine kalkınmanızı hep öğütlüyoruz. And then on your own goal. Bunun ardından kendi hedefinize odaklanmalısınız. Olga, can I ask you to mute everyone because people started unmuting themselves again. I can barely hear you. I muted one person, maybe it will go. Because if I mute everyone, you will be muted as well. It is difficult to unmute. Okay. I think it's better now. I muted. Okay. So now we continue. And so you understand now that when we concentrate on global goals, the light which is building your goal is stronger. Dolayısıyla şimdi daha büyük, daha evrensel, küresel bir şeye odaklandığımızda kendi küçük hedefimizin ışığının da daha güçlü olacağını öğrendik. And therefore, we'll set the goal like this. Dolayısıyla ilk hedefimizi böyle belirliyoruz. Eternal development of Turkey through economic sphere, and I'm buying a new car. Mesela Türkiye'nin ekonomik alanda kalkınmasını istiyorum ve kendime yeni bir araba alıyorum. Then we concentrate on the numbers 289 471 314 917. Ardından da bu rakam sekansına odaklanıyoruz. 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. And you can notice here between the numbers spaces. Burada dikkat ederseniz rakamlar arasında bırakılmış boşluklar var. And in this book, Numbers for Successful Business, Grigory Grabovoy gives the following recommendation. Bu başarılı iş için sayılar kitabında bu boşluklarla ilgili olarak Grigory Grabovoy şöyle bir tavsiyede bulunuyor. This recommendation refers to these empty spaces.
Bu söyleyeceğim tavsiye bu boşluklarla ilgili. When you concentrate on the numbers, Rakamlara konsantre olduğunuz zaman you should also stop, make a stop here and continue concentrating on your goal. boşluk gördüğünüz yerde durmalı ve hedefinize odaklanmalısınız. Ardından sayılarla devam etmelisiniz. And at this moment, you may visualize the resources that you will need for achievement of your goal. Bu boşluklarda durduğunuz ve odaklandığınız anlarda da o hedefi elde etmek için size gereken kaynakları kazanıyor olacaksınız. For example, in this first space, you may see or denote the amount of money which you need for achievement of your goal. Mesela ilk boşlukta, sayıların arasındaki ilk boşlukta bu hedefi elde edebilmeniz için size gerekli olan parayı bir resim gibi görebilirsiniz. And in the second space, you may see or visualize your prosperous country with happy people. İkinci boşlukta ise ülkenizi içinde mutlu insanların yaşadığı refah içinde bir ülke olarak hayal edebilirsiniz. Everyone knows that in order to achieve good economic goals, it is better to do it in prosperous country. Herkes de bilir zaten ekonomik bir hedef koyduğunuz zaman kendinize bunun refah içinde bir ülkede elde edilmesi zaten daha kolaydır. So I made in the book, there are no pictures. In this book, there are no pictures. Bu kitapta aslında hiç resim yok. I use this picture just for explanation. Bu resmi sadece size anlatabilmek için ben yaptım ve kullanıyorum. And when you will work with your personal goal, you may visualize or concentrate on your own ideas, what you need. Siz kendi konsantrasyon çalışmalarınızda kendi istediğiniz gibi düşünüp buraya kendinize uygun her türlü görüntüyü ekleyebilirsiniz hayalinizde. For example, in this space, you can visualize a piece of land which you need to construct your house. Mesela evinizi inşa etmek için size gerekli olan arsayı burada düşünebilirsiniz. And in this, for example, the city where you live, where all people are happy. İkinci boşlukta ise içinde yaşadığınız şehri içindeki herkesin mutlu olduğu bir biçimde hayal edebilirsiniz. This is just the logic how to do this concentration. Ben size bu resimde sadece konsantrasyon çalışmasını nasıl yapmanız gerektiğinin mantığını anlatabilmek için kullanıyorum. Now we will do this concentration together, but each of you will have your own personal goal. Şimdi bu konsantrasyon çalışmasını birlikte yapacağız. Herkesin tabii kendi kişisel bir maddi hedefi olacak. This may be purchase of a car, of a house, building business. Bu bir iş kurmak olabilir, bir ev almak, bir araba almak olabilir, kişisel hedefiniz. But the logic of concentration will be like that which I explained. Ama konsantrasyon çalışmasının ve yönteminin mantığı şimdi anlattığım gibi çalışıyor. And now we will concentrate on the numbers. I will be reading and Özge will be repeating the numbers and we will make stops. Şimdi ben size rakamları okurken siz lütfen konsantre olmaya çalışın. Durduğumuz yerde de dediğimiz gibi resimler hayal edin gözünüzün önünde. And while we're making stops, you should visualize something what is intermediate for you before getting the final result. Ve siz kendi kişisel hedefiniz için biz durduğumuz yerlerde kendi hedefinizi elde etmek için gerekli olan bir görüntüyü gözünüzün önüne getirin. And you should also, of course, keep in mind always the final goal. Ama tabii ki nihai hedefi her zaman aklınızda tutuyor olmanız gerek. So now let's do it. Şimdi yapalım. 2, 8, 9. 2, 8, 9.
4, 7, 1. 4, 7, 1. 3, 1, 4, 9, 1, 7. 3, 1, 4, 9, 1, 7. And we are continue for some time more thinking and visualizing that we are getting what we want. Ve istediğimiz şeyi elde ettiğimizi düşünerek bir süre konsantre olalım. And now we know what is happening when we are thinking like this. Artık biz böyle konsantre olup düşünürken ne olduğunu biliyoruz. In our thinking, we build the picture of our future events. Düşünürken yaydığımız ışıkla gelecekte başımıza gelecek şeyleri aslında inşa ediyor oluyoruz. And numbers on which we simultaneously concentrate help us to achieve this goal quicker. Ve bu konsantrasyon sırasında eş zamanlı olarak düşündüğümüz sayılar hedefimize daha çabuk ulaşmamızı sağlıyor. Because we know that we are producing light when we are thinking. Çünkü artık düşünürken bir ışık yarattığımızı biliyoruz. And the light has always some physical properties. Ve ışığın her zaman fiziksel özellikleri var. And by concentrating on a number sequence, we give necessary physical properties to light exactly for achievement of this goal. Ve bir rakam sekansına konsantre olduğumuzda yaydığımız ışığa ihtiyacı olan bütün bu fiziksel özellikleri biz eklemiş oluyoruz. For example, buying something in economically prosperous country. Mesela ekonomik olarak refah içinde bir ülkede bir şey satın almak. So, and according to Grigory Grabovoy, when we are doing such concentration exercises, Grabovoy'a göre böyle konsantrasyon egzersizleri yaptığımız sırada we are working on our goal hem hedefimiz üzerinde çalışıyoruz and we simultaneously train this mechanism eş zamanlı olarak da bu mekanizmayı eğitiyoruz bir taraftan. which produces this light and builds our events. Ve böylece ışığımızı yaratan ve gerçekliğimizi inşa eden ışık üzerinde de çalışmış oluyoruz. And several words about the development of man, which Grigory Grabovoy describes. Ve insanın gelişimi konusunda Grabovoy'un yaptığı tanımlardan birkaç tane size okumak isterim. And now I will read sentence by sentence. Okay, so Okay. we are witnessing a rapid advancement of science and technology, and this advancement is occurring at ever accelerating pace. Şu anda hem bilim hem de teknoloji alanında çok hızlı gelişmelere tanık oluyoruz. Ve bu gelişmeler bizim tahayyül bile edemeyeceğimiz bir süratle gerçekleşiyor. But let us ask ourselves, what is happening to man himself? Is he evolving? Ama durup kendimize soracak olursak, insana ne oluyor? Gelişiyor mu? And if yes, then in which respect? Eğer gelişiyorsa hangi anlamda gelişiyor? What should generally man's growth, his progress, his evolution be attributed to? İnsanın büyümesi, gelişmesi, evrimleşmesi neye atfedilebilir bir durumdur? In actuality, the development of man, his improvement, involves the evolution of his consciousness. Gerçekte insanın gelişmesi demek bilincinin evrimleşmesi anlamına gelir. Olga, just a second. Fahriye Hanım, şu mikrofonunuzu lütfen kapatır mısınız? I muted. Okay. So now, by doing these exercises, Şimdi bu egzersizleri yaparak we develop our consciousness and achieve our goals simultaneously. eş zamanlı olarak hem bilincimizi geliştiriyoruz hem de hedeflerimizi elde ediyoruz. And the more people do it all over the world, the better is achievable for each person.
Ve dünyada ne kadar çok insan hedeflerine ulaşmak için çalışma yaparsa her birimiz için hedeflerimizi elde etmemiz daha kolay hale gelecek. And now I will show you another very useful for all people method. Şimdi herkesi için çok faydalı bir yöntem daha anlatacağım. Protection of the earth and natural and or man-made objects on earth. Dünyanın ve dünyadaki doğal ya da insan yapımı nesnelerin korunması. So the number sequence is 914712 8191984. Bu rakam sekansı 914712 8191984. This number sequence can be used, for example, for prevention from, for protection from earthquakes or any natural disasters. Bu rakam sekansı depremlerden korunmak için kullanılabilir. Her türlü doğal afetten korunmak için kullanılabilir. Many of us, and in Turkey as well, people live in seismic dangerous areas. Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada birçok ülke sismik zonda yer alıyor. And of course, everyone wants to protect his house. Elbette herkes evini korumak ister. I also live in Kazakhstan where we have seismic zones. Ben de Kazakistan'da yaşıyorum. Orada da sismik faaliyetler mevcut. And I regularly concentrate on this number sequence to ensure that my house is safe. Ve evimin güvenli olmasını garanti altına almak için düzenli olarak bu sekans üzerine konsantrasyon çalışması ben de yapıyorum. And you can do the same because it is very important before you achieve anything to be sure that it will be safe. Ve herhangi bir şey elde etmeden önce en azından sağlam tutabilmek için bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ederim. So, and now we will all together will concentrate on this number sequence to ensure that the house where you live and all houses around are safe and not destroyed, or there are no intrusions, some kind of thieves in them. Şimdi içinde yaşadığımız evlerimizin güvende olması ve sağlam kalması, içine hırsız girmemesi, deprem olmaması, hiçbir doğal afete maruz kalmaması için bu rakam sekansı üzerine hep birlikte konsantrasyon çalışması yapacağız. So my house, the goal will be my house and all houses in my city are safe and protected. Şimdi hedefimiz şu olacak. Benim evim ve yaşadığım şehirdeki bütün evler güvenli ve koruma altında olsun. Then you concentrate on the numbers 914712. Ardından da bu rakam sekansına konsantre oluyoruz. 914712. And here in this gap, you visualize your own house, which is beautiful and safe. Şimdi rakam sekansının arasındaki bu boşlukta kendi evinizi güzel, sağlam, güvenli olarak hayal edin. And you spread some light on this house. Ve bu hayalinizdeki bu resim üzerine bir ışık yansıtmaya çalışın. And from your house, you watch how the light goes to all the houses around your house. Ve sizin evinizden etraftaki bütün evlere bu güzel ışığın yansımasını düşünün. Then 819. Ardından 819 üzerine konsantre oluyoruz. You watch your whole city with beautiful houses and happy people. Bütün şehri içinde güzel insanlar, mutlu insanlarla içinde yaşadığınız şehri bu boşlukta hayal edin. 19. Then you see your whole country happy, all the houses, all nature, everything is safe. Ardından da bütün ülkeyi düşünün. Doğa, insanlar,
Her şey ve herkes güvenli ve sağlam olarak duruyor. 8-4. Ardından da 8-4. This is the method of concentration and working with this number sequence. Bu rakam sekansıyla çalışma yöntemimiz böyle. So, and I would recommend to you to work regularly, at least one time a day. It will take you 1 minute or 30 seconds. Günde en azından bir kere böyle çalışmanızı öneriyorum. Zaten 30 saniye, 1 dakika sürüyor böyle bir konsantrasyon. But you will ensure that your house is always protected. Ama böylece o 1 dakikayı sağlayarak evinizin koruma altında olmasını garanti altına almış oluyorsunuz. And if many people do it, it will be they will ensure that there are no distractions in their city, for example, from an earthquake. Daha çok insan yaparsa mesela bir şehrin depremden korunması o kadar fazla sağlanmış olur. So, and many people in many countries practice this method. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla birçok ülkede, birçok şehirde insanlar bu yöntem üzerine konsantrasyon çalışması yapıyorlar zaten. For example, in summer there was an announcement that a hurricane of the 5th grade was coming to Florida. Mesela geçen yaz Florida'ya 5. derece gücünde bir tufanın yaklaştığı söylendi. And it was announced that because of this, President Trump canceled his trip to some other countries. Hatta bu fırtına sebebiyle Trump yapacağı bir takım yurt dışı gezileri iptal etti. And many people in America started to concentrate on this and number sequence to prevent the hurricane. Ve fırtınayı durdurmak üzerine Amerika'da birçok kişi bu rakam seansı üzerine bir konsantrasyon çalışması yaptı. So, and actually there were no severe distractions reported in Florida this summer. Ve bu sayede de Florida'da en azından rapor edilen büyük bir zarar olmadan atlatıldı fırtına. There was some hurricane, some storm, but no major distractions. Bir fırtına elbette oldu ama büyük bir yıkım olmadan içinden çıkılması sağlandı. This is because many people concentrated using this method. Çünkü çok fazla insan aynı yöntemle konsantre oldu. And now we will do it all together. Şimdi bunu hep birlikte yapacağız. We will read the numbers. Rakamları okuyacağız. We'll make the stops. Gerekli yerlerde duracağız. And when we make the stops, you should concentrate more on your goal and visualize the objects as described. Durduğumuz yerlerde hem hedefiniz üzerine daha fazla konsantre olmanızı rica ediyorum, hem de bir görselmiş gibi onu karşınızda gerçek gibi görmeye çalışmanızı istiyorum. Now let's start. Şimdi başlayalım. 9-1-4-7-1-2. 9, 1, 4, 7, 1, 2. 8-1-9. 8, 1, 9. 1-9. 1, 9. 8-4. 8, 4. And for several seconds, you continue keeping in view the number sequence and your safe, protected house and all the city. Birkaç saniye boyunca hem rakamları gözünüzün önüne getirmeye çalışın, hem de evinizi, şehrinizi güvenli biçimde gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Şakir her şeyi biliyor. So this is the method which I would recommend you all to do. Hepinize konsantrasyon çalışması sırasında uygulamanızı istediğim yöntem bu. Because what the use of our business, which we build, make a lot of efforts. Çünkü kendi inşa ettiğimiz işimiz bir sürü çaba gerektiriyor. If it can be destroyed by natural disaster. Ama bir doğal afetle her şeyimizin yıkılması, yok olması mümkün. Canım. Therefore, whatever we do, we should be confident that it will remain safe.
Dolayısıyla ne yaparsak yapalım önce onları güven içinde tutmaya gayret etmemiz gerekli. So this is a very useful method. Continue practicing it. Dolayısıyla lütfen bu yöntemi çalışmaya devam edin. And one more thing, the methods of Grigory Grabovoy work well when you practice them regularly. Ve bir şey daha hatırlatmak isterim. Grabovoy'un yöntemleri düzenli olarak üzerinde çalıştığınız zaman çalışan yöntemler. And so now we have prepared the economic sphere for development of our business by two previous methods. Şimdi önceden yani biraz önce çalıştığımız iki yöntemle maddi konular üzerinde birazcık durduk. And made sure that our city will remain safe and protected. Hem de şehrimizin ve işimizin, gücümüzün, evimizin koruma altında olmasını sağlamaya çalıştık. And now we will concentrate on this number sequence for development of entrepreneurship activity. Şimdi de girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için başka bir konsantrasyon çalışması yapacağız. The number sequence is called Successful Entrepreneurship in Internal Development is 917-498-814-316. Sonsuz gelişimde başarılı girişimcilik için rakam sekansımız 917 498 814316. And we will do this now. You can do this number sequence for your own business. Bunu var olan kendi işiniz için de kullanabilirsiniz. You can do it for the company where you work, if you work for someone's business. Eğer başka birine ait bir şirkette çalışıyorsanız o şirket için uygulayabilirsiniz. To ensure that you achieve success in that business. Böylece yaptığınız işte başarıyı garanti altına almış oluyorsunuz. Or you may concentrate for your future business which you will create. Ya da gelecekte kuracağınız işiniz üzerine konsantre olabilirsiniz. So you can set any goal. This is the general goal which is shown here. Burada verdiğimiz rakam sekansı genel hedefler için bir sekans. But you can set here your personal goal. Ama bu sekansı kullanarak kişisel hedefiniz üzerine de odaklanabilirsiniz. And concentrate the same way as we used in the previous methods. Ve daha önceki yöntemlerde konsantre olduğumuz gibi bu rakam sekansı üzerine de çalışabilirsiniz. And on these spaces, you should visualize or think what you need to achieve. Ve sekans arasındaki boşluklarda yine bir önceki yöntemde olduğu gibi elde etmek istediğiniz şeyi hayal edin. Or what you need to have for achievement of your goal. Ya da koyduğunuz hedefi elde etmek için neye ihtiyacınız varsa bu boşluklarda onu tahayyül edin. And now you have to, in order to develop our consciousness, you have to visualize yourself. Şimdi bilincimizi geliştirebilmek için bütün bunları görsel, resimlermiş gibi hayal edebilmeniz gerekiyor. Now without the pictures. Şimdi resimler olmadan aynı çalışmayı yapıyoruz. And now all together, first of all, prepare your goal. Şimdi hepiniz hep birlikte önce kendinize bir hedef hazırlayın. The goal is as if it is already been achieved or have been achieved. Ve bu hedefi sanki zaten elde etmişsiniz gibi düşünün. So my entrepreneurship is developing successfully. Mesela işte bir girişimde bulundum ve başarılı. Or I achieved great success in my entrepreneurship. Ya da bir girişimcilik işine girdim ve büyük başarı kazandım. You set this goal even if you are thinking about your future business. Gelecek hakkında düşünüyor olsanız bile hep geçmiş zamanmış gibi hayal etmeniz, hayal kurmanız gerekli. As if you have already achieved it. Sanki zaten koyduğunuz hedefi elde etmişsiniz gibi davranın.
And so thus everyone will concentrate on his personal goal. Şimdi herkes kendi kişisel hedefi üzerine konsantre olsun. Now we will be repeating the numbers and you keep in mind the goal and concentrate on these spaces and on the general goal. Şimdi biz rakamları tekrar edeceğiz. Siz bu arada boşluklarda da kendi hedeflerinizi hayal etmeye devam edin. Okay. 917 9, 1, 7, 498 4, 9, 8, 814316. 8, 1, 4, 3, 1, 6. And you see yourself happy in your business or at your job, achieving great success and happy people around you. Ve şimdi kendinizi bütün bu boşluklarda iyi bir iş kurmuşsunuz ya da mevcut işinizi geliştirmişsiniz. Siz de mutlusunuz, etrafınızdaki herkes de mutlu olarak hayal edin. Concentrate on some picture which indicates for you personally, great success in entrepreneurship. Şahsi olarak kendiniz için başarıyı temsil eden herhangi bir resmi gözünüzün önüne getirin. And look again at this number sequence and mentally pronounce the numbers. Ve tekrar bu rakam sekansına bakın ve içinizden sürekli bu sekansı tekrar edin. Several seconds. And next method. Bir sonraki yöntemimiz Method of getting energy enough for eternal development is 918099814. sonsuz gelişim için gereken enerjiyi alma yöntemi için sekans 918 09814. For example, when you are tired doing some work or project, Mesela herhangi bir işte çalışırken ya da bir projeye emek verirken çok yorgun olduğunuz bir noktaya geldiniz. by concentrating on this number sequence, you can get more energy to fulfill the work you need. Bu rakam sekansına odaklanarak size gereken, o işi bitirmeniz için gereken enerjiyi geri kazanmanız mümkün olabilir. And Grigory Grabovoi also writes in his book Grabovoi kitabında ayrıca bunları da yazıyor. that if you repeat this number sequence often during the day, you can achieve rejuvenation. Bu rakam sekansını gün içinde çok sık tekrar ederseniz eğer gençleşme enerjisini de elde edebilmeniz mümkün. And now all together, we will concentrate on this number sequence to get more energy to work in our full force till the end of the seminar. Şimdi seminerin sonuna kadar tüm enerjimizle çalışabilmek için bu rakam sekansı üzerine odaklanma çalışması yapacağız. So now we will repeat the number and you follow. Şimdi biz rakamı tekrar edeceğiz. Siz takip edeceksiniz. 918. 918 And you now visualize yourself strong and young, Şimdi kendinizi güçlü ve genç olarak hayal edin. able to achieve anything. Ne isterseniz onu elde edebilmeye muktedir olduğunuzu düşünün. 09814. 09814. I am full of energy. Enerjiyle doluyum. And you continue mentally repeating the numbers, seeing yourself young and strong. Ve hem kendinizi genç ve güçlü olarak hayal edin. Bir taraftan aynı zamanda da zihninizde bu rakamı tekrar edin. So this is a very, very useful method. Bu çok son derece kullanışlı bir yöntem. Usually I do it in the beginning of the day when I have a lot of things to do. Ben genellikle güne başlarken bu sekansı kullanıyorum. Yapacağım çok iş varsa o gün eğer. And it really helps to fulfill everything.
her şeyi gerçekten tamamlamama yardım ediyor. And I already feel that it gives a lot of energy. Ve bana çok enerji verdiğini odaklanırken bile hissediyorum. That's why I do not do it in the evening, because then I will not be able to sleep quickly. O yüzden sabahları yapıyorum, akşamları yapmıyorum ki gece yaparsam uykum kaçmasın diye. So the number is useful and you will be able to use it like that. Dolayısıyla sizin de bu sekansı aynı biçimde kullanmanızı dilerim. So these methods which we have done now are from the first part of the book, which gives general methods. Şimdiye kadar yaptığımız konsantrasyon çalışmaları kitabın ilk bölümünden. Kitabın ilk bölümü genel hedeflere yönelik. And now I have selected several methods from the second chapter of the book, which gives economic terms with the number sequence for each. Şimdi kitabın ikinci yarısından seçtiğim daha özel hedeflere yönelik rakam sekansı çalışacağız. The economic terms here, income, capital, company, and cash flow. Şimdi buradaki ekonomik terimlerimiz gelir, sermaye, şirket ve nakit akışı. These are terms which are used in everyday life by any person. Zaten bunlar artık terimler bile değil, hepimiz tarafından bütün gün kullandığımız sözcükler aslında. And you may also use them after the seminar for achievement of your goals. Bu rakam sekanslarını seminerden sonra da kendi kişisel hedeflerinizi elde etmek için kullanın lütfen. And there is one more explanation by Grigory Grabovoy how we can do these methods. Bu yöntemleri nasıl çalışmamız gerektiği konusunda Grigory Grabovoy'un bir açıklaması daha var belirtmek istediğim. When we mentally pronounce the number sequence, we should as if try to feel an echo from the numbers. Zihnimizin içinde bu rakam sekanslarını tekrar ederken rakamlardan bize bir sesin yansıdığını duyuyor olmamız gerekli. In the previous exercise, we did visualization through perception through eyes. Bir önceki egzersizde görsel bir şeyler hayal etmeye çalışmıştık. And here we have to add our perception through ear. Şimdi burada işitsel algımızı kullanmamız gerekiyor. This is such a method which is training our consciousness. Bilincimizi eğitmemizin yöntemlerinden biri de bu. So therefore, you should set your goal for the income you would like to have. Dolayısıyla mesela hedefinizi sağlamak istediğiniz gelir olarak tespit etmelisiniz. How to determine the best goal in order to achieve it? Ve bunu elde edebilmek için en iyi hedefi nasıl kendime koyarım diye düşünmelisiniz. The book is appointed to satisfy the needs of each person. Kitap her bir kişinin özel olarak ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı düşünülerek yazıldı. What each person needs for happy life with his family and loved ones. Herkes sevdikleri ve ailesiyle nasıl daha mutlu yaşar fikri göz önünde tutularak yazıldı kitap. To give your children good education. Çocuklarımıza iyi bir eğitim verebilmek. So to have, for example, enough time to travel and enough money to travel. Mesela seyahat edebilmek için gereken zamana ve paraya sahip olabilmek. Just for normal life. Sadece normal bir hayat yaşayabilecek kadar. Each of you know approximately what income you need to achieve these goals. Böyle hedefleri elde edebilmek için her birinizin aşağı yukarı ne kadar bir gelire sahip olmanız gerektiği konusunda kabaca bir fikri vardır zaten. Therefore, before the monetary figure, there should be some real goal that you need to achieve with this money. Dolayısıyla bir para sınırı tespit etmeden önce o parayı elde ederseniz onunla ne yapacağınızı da konsantre olduğunuz sırada düşünmenizi tavsiye ederim.
This will work better than will you just state an income 5 billion. Dolayısıyla işte 5 milyar gelir istiyorum gibi havada kalacak bir şey yerine bu gelirle şunları da yapmak istiyorum demeniz daha uygun olacaktır. So reasonable. Maybe it is possible to achieve 5 billion, but you will have maybe just to concentrate several years just doing it. Belki 5 milyarı elde etmek de kolay olacaktır ama kaç yıl konsantrasyon çalışması yapmanız gerekir bilmiyorum. So the goal should be realistic and really to satisfy and to ensure a good life for you. Dolayısıyla hedeflerin biraz mütevazı ve gerçekçi olarak tutmanızda fayda görüyorum. So now all of you have the goal for your income, like I explained. Şimdi her biriniz kendinize benim anlattığım gibi bir aylık gelir tespit edin. I'm getting income of, İşte ayda şu kadarlık bir gelir istiyorum deyin. and then we concentrate on the number sequence. Ardından da rakam sekansına konsantre olun. And when we mentally pronounce the numbers, try to feel the echo. Ve biz buradan rakamları size okurken o sesin yansımasını hissetmeye çalışın. 5, 5, 8, 8, 9, 9, 3, 3, 1, 1, 7, 7, 3, 3, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 1, 1, 4. 4. And you keep in mind your goal for several seconds more. Ve birkaç saniye boyunca hedefinizi düşünmeye devam edin. We here with Özge created this effect of echo, but in 2 languages. Biz şimdi 2 dilde bu ekoyu sizin için yarattık ama You should feel exactly the same, but in 1 language when you pronounce. evet, bu aynı, tam bunu demek istiyordum. Aynı ekoyu, aynı yankıyı tek dilde duymaya çalışın siz. But anyway, even in 2 languages, it will work well because we also concentrate on these numbers. 2 dilde bile aslında iyi çalıştı. Now we will do the same for capital. Şimdi aynı şeyi sermaye için yapacağız. Everyone knows what he needs in terms of money or property. Altogether, it makes capital. Bunu sadece bir işin sermayesi olarak düşünmeyin. Sahip olduğunuz para, mal, mülk falan da sermaye kategorisine giriyor. You set the goal as if you already getting it. Hedefinizi sanki zaten ona sahipmişsiniz gibi düşünün. And we concentrate on the number sequence. Ardından da rakam sekansına konsantre olun. 6, 6, 9, 9, 8, 8, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 9, 9, 4, 4, 7. 7. And you continue thinking about your goal, Siz hedefiniz üzerine düşünmeye devam edin. keeping in view the number sequence. Rakam sekansını da gözünüzün önünden ayırmayın. And now company. Şimdi şirkete geçtik. This may be any company, your own company where you work or your future which you are going to create. Bu herhangi bir şirket olabilir, kurmak istediğiniz şirket, gelecekte kurmak istediğiniz şirket, sahip olduğunuz şirket, çalıştığınız şirket. So you set your goal Önce hedefinizi koyun. as if you're already achieving it. Yine sanki o hedefi zaten elde etmişsiniz çoktan gibi düşünün. And we concentrate. Ve konsantre oluyoruz. 2, 2, 1, 1, 9, 9, 9, 9,
4, 4, 8, 8, 9, 9, 3, 3, 8, 8, 4, 4, 7, 7, 1. 1. Keeping in mind the goal. Hedefinizi aklınızda tutun. And now cash flow. Şimdi nakit akışı. So you may have the idea which cash flow you will need in your company. Şimdi şirketiniz için nasıl bir nakit akışına sahip olmak istediğiniz konusunda zaten bir fikriniz vardır. Or to what amount you should increase it. Ya da o nakit akışının hangi miktara kadar artması gerektiğini biliyorsunuzdur. And we will concentrate the same way, keeping in mind the goal. Şimdi aynı biçimde hedefimizi aklımızda tutarak bu defa bu sekans üzerine odaklanıyoruz. My cash flow is, Nakit akışım şu kadar olsun diyoruz önce. this is your own goal, Bu kendi kişisel hedefiniz. 3, 3, 1, 1, 8, 8, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 8, 8, 7, 7, 1, 1, 4. 4. And you continue for several seconds, keeping in mind your goal and the number sequence. Birkaç saniye boyunca hem sekansa bakın hem de hedefinizi gözünüzün önüne getirmeye çalışın. So these are the methods which Grigory Grabovoy recommends for working with number sequences from this book. Şimdi Başarılı İş İçin Sayılar kitabında Grabovoy'un rakamlarla çalışma yöntemleri böyle. And it is possible to work with the second method, İkinci bir yöntemle çalışmamız da mümkün. which is also explained by Grigory Grabovoy in this book. Bu da aynı kitapta Grigory Grabovoy tarafından anlatılmış olan bir yöntem. It is possible to create mental spheres Zihnimizde küreler oluşturmamız mümkün. and each sphere will refer to this economic term which we just considered. Ve her bir küreye biraz önce çalışmasını yaptığımız ekonomik terimlerden birinin adını veriyoruz. And the number sequence should be placed in the sphere. Ve bu rakam sekansının zihnimizde oluşturduğumuz bu kürenin tam ortasına yerleştirilmesi gerekli. And then you concentrate on the spheres, knowing what the sphere means. Ardından da o kürenin ne anlama geldiğini bilerek ve rakam sekansını ortasında görerek üzerine odaklanıyoruz. And the numbers inside the spheres. Ardından da kürenin içindeki rakamlara tek tek odaklanıyoruz. And you keep in mind the general goal. Bu sırada zihninizde genel hedefinizi düşünmeye devam ediyorsunuz. And specific goal for your each economic term. Ve her bir ekonomik terim için kendinize ait koyduğunuz kişisel hedefinizi düşünüyorsunuz. And now please keep in mind your goal, and we will read the term and the numbers in the spheres, and you will concentrate on the whole picture. Şimdi siz her biri için tespit ettiğiniz biraz önceki hedeflerinizi yine düşünün. Biz her bir terimi baştan bu defa kürelerle, sayılarıyla birlikte size okurken siz sadece hedefinize lütfen konsantre olun. And in this case, I will read the whole number without stops. Bu defa bütün rakamı durmadan okuyacağım. Okay, and then I will get in, okay? Okay. So, and you all keep in mind your goal. Income, 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4.
Şimdi gelir için lütfen hedefinizi aklınızda tutun. 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. Capital 69831421947. Sermaye 6, 9, 8, 3, 1, 4, 2, 1, 9, 4, 7. Company 219948938438471. Şirket 2, 1, 9, 9, 4, 8, 9, 3, 8, 4, 7, 1. Cash flow 31812518714. Nakit akışı 3, 1, 8, 6, 1, 2, 5, 1, 8, 7, 1, 4. And now you concentrate on your goals and keeping in view the whole picture. Şimdi hem hedeflerinize odaklanın hem de bu resmi gözünüzün önünde tutmaya çalışın. So we did it. Şimdi yaptık. And I would like to say that the numbers, the methods in this book are located just one by one in alphabetical order without these pictures, without these spheres. Şimdi bütün bu rakamlar kitapta ekonomik terimlerinin alfabetik sırasıyla verilmiş durumda. And the method is described by Grigory Grabovoy. Ve yöntemler de Grabovoi tarafından anlatılıyor. For the goal of the seminar, I select the numbers which are used most often by people. Şimdi ben seminerde kullanmak üzere insanların daha çok ihtiyaç duyduğu rakam sekanslarını tercih ettim. And altogether we concentrate like this. Ve toplu olarak da böyle konsantre oluyoruz. So in seminars which will be longer than this one, we will work on groups of methods which are necessary to create company. Şimdi bundan sonra vereceğimiz ve daha uzun zamanlı olacak, daha uzun süreli olacak seminerlerde toplu olarak şirketlerin belli hedefleri üzerine nasıl odaklanacağımızın yöntemlerini çalışacağız. Or to maintain and improve the company. Ya da mevcut bir şirketin sürdürülebilmesi, işlerinin düzeltilebilmesi için neler yapmamız gerektiğini, nasıl konsantre olmamız gerektiğini konuşacağız. Or to achieve success in making a career in someone's company. Ya da bir başkasının şirketinde başarılı bir kariyeri nasıl elde edeceğimizi öğreneceğiz. There are a lot of exercises for achieving personal goals in financial area. Mali alanda kişisel hedeflerin elde edilmesi için yapılabilecek çok fazla çalışma var. And now we will do a couple of more methods from this book. Şimdi bu kitaptan birkaç yöntem daha çalışacağız sizlerle birlikte. There is one more method from the third part of the book, harmonization of solutions for family and friends. Kitabın 3. kısmında daha genel hedeflere yönelik bazı işle ilgili olmayan rakam sekansları da var. Aile ve arkadaşlar için çözümlerin uyumlaştırılması. To ensure that your family supports what you are doing. Böylece ailenizin sizin çabalarınızı desteklemesini sağlamış olacaksınız. So the number sequence is 814418719. Rakam sekansı 814418719. So the goal will be my family supports what I'm doing. Hedefimiz ailem benim yapmaya çalıştığım şeyi desteklesin olacak. We are always in full agreement. Her zaman benimle aynı fikirde olsunlar. So you keep in mind the goal.
Dolayısıyla hedefi aklınızda tutun and we concentrate. ve konsantre olun. 814. 814 418 418 719. 719. And in these spaces, you may visualize that picture, which means agreement between all for you. Ve rakam sekansı arasındaki boşluklarda herkesin sizin fikrinizi desteklediği bir resmi hayal edin. Fatma Barçın Hanım, lütfen mikrofonunuzu kapatır mısınız? I did one. Thank you, Olga. Thank you. So, and the next method is, there is nothing impossible in this world. Bir sonraki sekansımız bu dünyada imkansız diye hiçbir şey yok. Especially if you do this for all people's eternal life. Özellikle de bütün insanların sonsuza dek yaşaması için böyle bir konsantrasyon çalışması yaparsak. So when this method can be used for achievement of any of your goals. Bu yöntem istediğiniz her türlü hedefi elde etmek için kullanabileceğiniz bir yöntem ve sekans. For example, also buying a house or buying a car. Bir ev almak, bir araba almak olabilir. So in the space you will visualize maybe the amount of money you need for it. Dolayısıyla sekans arasındaki boşlukta belki o hedefiniz için size gereken parayı hayal edebilirsiniz. Or it may be exactly creating a business which you want to have. Ya da sahip olmak istediğiniz işi kurmak için gereken parayı düşünebilirsiniz. So, and we will concentrate on your personal goal, concentrating on this number sequence. Şimdi bu rakam sekansına konsantre olarak kişisel hedefinizi düşünün. So 519 519 7148. 7148. And you keep in mind visualizing your achieved goal. Ve hedefinizi sanki elde etmişsiniz gibi gözünüzün önüne getirmeye çalışın. And viewing the numbers. Ve rakamları gözünüzün önünden ayırmayın. Or can mentally again repeat the numbers. Ve zihninizden, içinizden rakamı hep tekrar edin. Several seconds more. Birkaç saniye daha. And I would like to tell you about the second book we are going to study soon at the seminar in detail. Ve bir sonraki seminerde detaylarıyla çalışacağımız bir sonraki kitaptan da size azıcık bahsetmek isterim. This book gives a lot of unique methods which are available only in this book. Buradaki yöntemler ve sekanslar sadece bu kitap içinde mevcut. For example, for eternal life, for non-dying. Mesela ölmemek için, sonsuza dek yaşamak için bir sekansımız var. Methods of resurrection. Diriliş için yöntemler adında bir sekansımız var. Method of recovery of the body. Vücudun iyileşmesi için yöntem adında bir sekansımız var. And for example, some specific methods which are necessary for healing your body. Bir de vücudunuzu iyileştirmek için özel bir takım sekanslar var. Now we will concentrate on the method of non-dying. Şimdi ölmeme yöntemi üzerine konsantrasyon çalışması yapacağız. You should keep in mind, for example, as if there is a plant growing somewhere near you. Zihninizde size yakın bir yerde büyümekte olan bir bitkiyi hayal edin. I took this picture from Wikipedia. It is not in the book of Grigory Grabovoy. Ben buradaki resmi Wikipedia'dan aldım. Grabovoy'un kitabında bu resim yer almıyor.
Because for training of our consciousness, Grigory Grabovoy wants us to visualize it ourselves. Her zaman bilincimizi eğitebilmemiz için her şeyi görselleştirmemizi istiyor Grigory Grabovoy. And so when you pronounce the number sequences, you may visualize yourself and this plant. Dolayısıyla sekansları tekrar ederken bu bitkiyi ve kendinizi bir resme bakıyormuş gibi hayal edin. It may not be exactly, but just in your perception, some plant near you. İlle de bu bitki olması gerekmiyor. Yakınınızda bir bitki varsa ona da gerçekten bakarak da şey yapabilirsiniz, çalışabilirsiniz. And we set a goal. I'm living happy eternal life. Sonsuza kadar mutlu olarak yaşıyorum şeklinde bir hedef tespit ediyoruz. And you concentrate on the numbers while seeing how the light from the plant is going on your body. Ve bu bitkiden sizin vücudunuza sanki bir ışık yansıyormuş gibi hayal ederek bu rakam sekansını tekrar ediyoruz. 2, 1, 4, 3, 9, 1, 2, 1, 8. 2, 1, 4, 3, 9, 1, 2, 1, 8. I live happily, I live eternally. Mutlu olarak sonsuza kadar yaşıyorum. And this method helps you to ensure your health and good events. Bu yöntem sizin hem sağlığınızı koruyor hem de başınıza gelecek şeyleri yönetmenizi sağlıyor. It is possible just to read mentally the numbers and keeping in mind the goal. Bazı çalışmalarda sadece bu sayıları içinizden okumak, tekrar tekrar okumak ve hedefinizi aklınızda tutmak da yeterli olabilir. So the goal will be I'm rejuvenating. Mesela hedefiniz gençleşiyorum hedefi. And you set the number to which you want to rejuvenate. Ve kendinize şu yaşıma dönmek istiyorum diye bir yaş tespit edin. And keeping in mind this goal, we concentrate on the number sequence. Dönmek istediğiniz yaş hedefi aklınızda olarak bu rakam sekansını içinizden tekrar edin. My body is rejuvenating until the age of. Vücudum diyelim 21 yaşında olduğu haline kadar gençleşecek hedefini koyuyoruz. 3, 4, 1, 8, 9, 7, 4, 9, 8, 6, 7, 1. Ardından da rakam sekansını içimizden tekrar ediyoruz. 3, 4, 1, 8, 9, 7, 4, 9, 8, 6, 7, 1. And now everyone concentrates on this number sequence, keeping in mind the goal. Şimdi herkes hedefini aklında tutarak bu sekans üzerine odaklansın lütfen. The next method for recovery of the body. Bir sonraki çalışacağımız sekans vücudun iyileşmesi için yöntem. The method that will ensure that your body is strong and healthy. Vücudunuzun güçlü ve sağlıklı kalması için bir yöntem gibi düşünebilirsiniz bunu. The goal is I'm healthy and strong. Hedefimiz sağlıklıyım ve güçlüyüm olmalı. 3, 8, 1, 4, 9, 4, 8, 5, 1, 3, 6, 8. 3, 8, 1, 4, 9, 4, 8, 5, 1, 3, 6, 8. So, and when we work with the numbers from this book at the seminars, Seminerlerde bu kitaptan aldığımız rakam sekanslarıyla çalışırken I select such numbers which really help you to improve during the seminar. ben sizin bu seminere katılarak gelişmenizi sağlayacak rakam sekanslarını seçmeye özen gösteriyorum. Many people have already great results exactly during and after the seminar.
Seminerler sırasında ve seminerler bittikten sonra çok fazla bunlardan fayda sağlamış insan tanıyorum. And in the future can just maintain the achieved result by practicing the number sequences for some time every day. Ve daha sonra hedefimizi elde ettikten sonra her gün düzenli olarak bu sekansları tekrar ederek elde ettiğimiz hedefin sağlam kalmasını sağlayabiliyoruz. For example, to improve vision. Mesela görüşümüzü iyileştirmek için. So now we will all concentrate on this number sequence, keeping in mind the goal. My vision corresponds to the perfect vision of young age. Şimdi kendimize böyle bir hedef koyuyoruz. Gençliğimde sahip olduğum gözlerime, görüşüme tekrar sahip olmak istiyorum. 5, 1, 4, 7, 1, 3. 5, 1, 4, 7, 1, 3. My vision is perfect. Görüşüm mükemmel. And one more number sequence to improve memory and to improve mental abilities. Ve hem hafızamızı hem de zihinsel beceriyi iyileştirmek için bir rakam üzerine daha konsantre olalım. You can use it for yourself to memorize something better, or you can use it, for example, for your children, or on the contrary, for your parents. Bunu hem kendi hafızanızı iyileştirmek için kullanabilirsiniz ya da okuyan çocuklarınız varsa onların hafızaları biraz daha iyileşsin diye ya da anne babanızın yaşlandığı için bozulan hafızaları biraz daha düzelsin diye kullanabilirsiniz. So you may say the goal, my memory is improving. Hafızam iyileşsin hedefini koyabilirsiniz mesela. Or you may say the goal, the memory of my son is very good and is improving. Ya da oğlumun hafızası iyi olsun, iyileşsin hedefini koyabilirsiniz. It is useful method. Bu kullanışlı bir yöntem. So now we will set our personal goal and concentrate on this number sequence. Şimdi kişisel hedefimizi koyduk, ardından rakam sekansına odaklanıyoruz. 4, 9, 8, 3, 1, 3, 8, 9, 4, 7, 4. 4, 9, 8, 3, 1, 3, 8, 9, 4, 7, 4. And one more thing, why these methods work very well. Bu yöntemlerin neden bu kadar iyi çalıştığını bir başka biçimde daha anlatmak isterim size. Because first of all, these are number sequences which correspond to some plants. Çünkü bunlar her biri bir bitkiye denk düşecek şekilde düzenlenmiş rakam sekansları. And for some useful effect which can be achieved from this plant. Ve bu bitkiden elde edilebilen bazı işimize yarayan etkiler üzerine odaklanıyor sekanslar. And Grigory Grabovoy says that since people know that plants are useful for healing, for example. Ve Grabovoy'un söylediğine göre hepimiz bitkilerin iyileşmek için iyi olduğunu, işe yaradığını bildiğimizden this knowledge of collective consciousness helps to achieve the goals faster. kolektif bilince ait bu enerjinin hedeflerimizi daha çabuk elde etmemizi sağladığını belirtiyor. And one more example. Bir örnek daha vereyim. Numbers related to tea plant. Çay bitkisine ait rakamlar mesela bunlar. For example, number sequence for improvement of digestion. Mesela sindirimi iyileştirmek için bir rakam sekansımız var. To normalize body temperature. Vücut ısısını normal haline getirmek için bir rakam sekansımız var. To normalize weight. Ağırlığımızı normal hale getirmek için var. So my favorite number which I use regularly to reduce my weight. Şimdi ben kilo vermek için en çok kullandığım benim favori rakam sekansım bu.
and other very useful numbers. Ve diğerleri de son derece kullanışlı, işe yarayan rakamlar. For example, to neutralize poisons, if, for example, you know that the environment is not very good or the food is not very good. Mesela bir yerde yediğiniz yemeğin iyi olmadığını biliyorsanız ya da şüpheleniyorsanız ya da çevreden bir şüpheniz varsa zehirleri etkisiz hale getirmek için bir sekans var. So we will concentrate, since our time is limited, we will concentrate on some of them. And then after the seminar, we will give you the recording of the presentation and you will be able to use as we do it now. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için biz sadece birkaç tanesi üzerine konsantrasyon çalışması yapacağız. Ama ardından kaydı size göndereceğimiz için siz her biri üzerinde ayrı ayrı çalışabilirsiniz. And at the future seminar, we will select special complexes that will really help you to rejuvenate and restore your body during the seminar. Bir sonraki daha uzun olacak seminerimizde gerçekten vücudunuz için yararlı olacak çok özel sekanslar ve konsantrasyon çalışmalarımız olacak. The book consists of 3 volumes. Sözünü ettiğim kitap 3 ciltten oluşuyor. But I will select for the seminar what is the most necessary to maintain our body healthy, strong, and even achieve rejuvenation. Ama ben gelecek seminerimiz için bizim için en faydalı olacak, en hayati, en gerekli kısımlarını kitaptan alacağım sizler için. And now we will concentrate on the number sequence to normalize weight. Şimdi ağırlığımızı normal hale getirmek için var olan sekansımıza odaklanacağız. For those who is satisfied with the weight, for prophylaxis, to have all the best weight that we consider is the best for us. Şimdi eğer kendi kilonuzdan memnun değilseniz ya da sadece profilaktik amaçlarla da bunu yapabilirsiniz konsantrasyon çalışmasında. So my body weight is, mesela benim vücut ağırlığım şu kadar kilogram olsun gibi bir hedef koyuyoruz. then 4, 9, 5, 1. 4, 9, 5, 1. And here you see yourself in that shape which you want. Ve aradaki bu boşlukta kendinizi o kiloda olmanızı istediğiniz bir resime bakıyormuş gibi hayal edin. 4, 9, 8. 4, 9, 8. So, and one more thing. I told you everything about the books. Şimdi kitaplarla ilgili her şeyi size anlattım. Şimdi bir konudan daha bahsetmek istiyorum. So, about this machine which you see in the screen of Gülşat and myself. Şimdi Gülşad'ın ve benim ekranlarıma baktığınızda gördüğünüz bu cihazdan söz etmek istiyorum birazcık. This device PRK1U helps to intensify all those concentrations which we discussed. Resmini gördüğünüz bu PRK1U cihazı yaptığımız bütün konsantrasyon çalışmalarının yoğunlaşmasına yardımcı oluyor. And achieve our goals much faster. Ve hedeflerimizi çok daha kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. And a lot of people now all over the world report about great results they are achieving. Ve bugün dünya çapında birçok ülkeden bu cihazı kullanarak elde ettikleri iyi sonuçları bize aktaran insanlar var. Due to using these methods which we discussed now, with the help of this device. Hem biraz önce öğrendiğimiz yöntemleri kullanıp bunları cihazla birleştirerek bir sürü iyi sonuca ulaşmış insan var. This device is based on the patents and discovery of Grigory Grabovoy. Cihaz Grigory Grabovoy'un patentleri ve buluşları temel alınarak hazırlanmış bir cihaz. And so there are such reports about the achievements. Bir sürü cihazı kullanarak elde edilen bir sürü iyi sonuç var.
People recover from serious illnesses. Ciddi hastalıklardan dönmüş insanlar var. They manage to increase their mental abilities. Zihinsel yeteneklerini çok iyi seviyelere kadar yükseltmiş insanlar var. They manage to achieve great success in business. İşlerinde büyük başarılar elde etmiş insanlar var. They become more confident and manage to find quickly better decisions. Kendilerine güvenlerini daha iyi tesis etmiş ve daha zor kararları daha çabuk verebilen insanlar var. Children start study better at school. Okullarında daha başarılı olan çocuklar var. Their mental abilities increase. Mental becerileri, zihinsel becerileri artan çocuklar var. So they get ability, for example, to study better foreign languages. Daha iyi dil öğrenen, daha kolay dil öğrenen insanlar var. This is the result of my grandchildren. Mesela benim torunlarımdan böyle bir sonuç elde ettim ben. Who memorize words in English very quickly. İngilizce sözcükleri çok çabuk ezberlemelerini sağlayabildim bu sayede. Or as if receive new information from somewhere. Sanki bir yerden özel bir bilgi onların zihinlerine girmiş gibi oldu. It is marvelous if to compare with what, for example, how I learned English when I was a child. Ben çocukken nasıl İngilizce öğrendiğimle kıyaslarsam onlarınki çok muhteşem oldu kolaylık açısından. They just see a word and memorize immediately how to the spelling of the word. Bir sözcüğü görüyorlar ve derhal öğreniyorlar nasıl yazacaklarını, nasıl söyleyeceklerini. The results are really magnificent. Sonuçlar gerçekten muhteşem. I have two grandchildren, grandson 7 years and granddaughter 12 years. 2 tane torunum var. Biri kız, biri erkek. Biri 7, biri 12 yaşında. And it really helps them. Gerçekten yardımcı oldu İngilizce öğrenmelerine cihaz. As well as other children in families who use the device. Cihazı kullanan başka ailelerin çocuklarını da biliyorum. So Yani iyi sonuçlar aldıklarını biliyorum. and if you want to learn more how to get the device, you may apply to Gülşat. Cihazı edinebilmeniz için, satın alabilmeniz için ne yapmanız gerektiğini Gülşat Hanım'dan öğrenebilirsiniz. She will explain to you. Nasıl olacağını size anlatacaktır. And now we will do concentration on the device. Şimdi cihaz üzerinde bir online bağlanarak konsantrasyon çalışması yapacağız. On that device which is under the camera in the office of Grigori Grabovoy. Grabovoy'un ofisinde bir kameranın altında bulunan cihaza canlı olarak bağlanacağız. And it works similarly under the camera as the physical device which you see here. Arkamda gördüğünüz fiziksel cihaz gibi online bağlantıda aynı işe yarıyor. Here on the device you can see the lenses. Burada cihaz üzerinde 3 tane lens göreceksiniz. And we will start concentrating on the device starting from this small lens below. En alttaki en küçük lense odaklanarak cihaz üzerinde çalışmaya başlıyoruz. So and now I will read. For operation of PRK1U, a person concentrates the radiation created by thought on the lenses that are on the top surface of the device. PRK1U cihazının çalıştırılması için kişinin önce düşünce yoluyla yaratmış olduğu, yaydığı ışığı cihaz yüzeyinde bulunan lensler üzerine odaklaması gerekir. The thought contains the purpose of concentration. Düşünce konsantre olma amacını taşır. For example, the goal of concentration is rejuvenation. Örnek olarak konsantrasyon çalışması yapma sebebim gençleşmek diyebiliriz mesela. Or you may say the goal to achieve something in your business or to buy something. Ya da işinizde bir başarı elde etmek ya da bir şey satın almak gibi bir hedefiniz de olabilir.
So, and the goal first, you will think on this lens about your goal, keeping in mind, looking at this small lens. Şimdi önce en küçük zihinsel olarak içinizden tekrar ediyorsunuz. I am buying a car, for example. Diyelim bir araba almak istiyorum. And then you start circulating your eye around the lenses counterclockwise. Ardından lenslerin üzerinde gözlerinizi saat yönünün tersinde sürekli halkalar çiziyorsunuz. So, and after doing several circles, Böyle birçok daire çizdikten sonra you keep in view three lenses, and as if behind the device, visualize how your goal is fulfilled. ardından bu daireleri çizerken bir taraftan da sanki cihazın arkasında koyduğunuz hedefi görmeye çalışın. Hedefi elde etmişsiniz gibi görmeye çalışın. And you will be doing this for 8 minutes, 8 dakika boyunca bunu yapacaksınız. concentrating on the three lenses and building the picture of the event you want to achieve. 3 lens üzerine konsantre oluyorsunuz ve gelecekte başınıza gelmesini istediğiniz şeyi inşa etmeye başlıyorsunuz. So, and now I will turn on the device online. Şimdi online cihaza bağlantı sağlayacağım. Which is in the office of Grigory Grabovoy. Bu cihaz Grabovoy'un ofisinde. So, do you see the device now? No, Olga, no. Just a moment. Yes, now? Yes, we do. Yes. Here is the device. It is in the office of Grigory Grabovoy and it is turned on. Grabovoy'un ofisinde yer alan üstündeki kameradan izlediğimiz canlı olarak online bağlantı sağladığımız cihaz bu. It is the same device that we and Gulshat have here, but it is the view is from the top, not from the side, from the top. Benim burada ve Gülşat'ın arkasında gördüğünüz cihaz da aynı cihaz, sadece bu üstten görüntüsü. So we start from this small lens. Bu küçük lensten başlıyoruz. And then you circulate your eye first, several circles around this lens. Sonra birçok daire çiziyoruz gözümüzle saat yönünün tersi istikamette. Then you stop this circulation, just keep in view all the three lenses. Sonra bu daireleri çizmeyi bırakıyoruz ama sürekli olarak bu 3 lensi gözümüzün önünde tutuyoruz. And behind, as if behind the device, as if the device is transparent, you see your event that is being implemented. Ve sanki cihaz şeffafmış gibi cihazın arkasında koyduğumuz hedefin gerçekleştiğini görmeye çalışıyoruz. And since it will take 8 minutes, 8 dakika süreceği için konsantrasyon çalışması, you can do it several times. For example, start from this small lens, circulate your eye and visualize picture. Bu dediğim döngüyü birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Yani küçük lensten tekrar başlayabilirsiniz. So you build the picture, visualize it clearly, and then again return to the small lens, do several circles, and then again visualize. Yani küçük lense bakarak bir hedef koydunuz, saat yönünün tersinde daireler çizdiniz. Sonra cihazın arkasında hedefinizi gözlerinizin önüne getirdiniz. Bu biterse tekrar baştan başlayabilirsiniz. So now you build your goal through the device. Şimdi cihaz üzerinden geleceğinizde olmasını istediğiniz hedefi inşa etmeye başlayın. And now one more thing. When we will be concentrating, we produce light on the device. Konsantre olduğumuz zaman cihaz üzerine bir ışık yansıtıyoruz.
First, it will go through lenses. The light will be intensified. Önce lenslerden geçtiği için ışık daha yoğun hale gelecek. Then it will go inside the device and will go through crystals. Ardından cihazın içine girecek. Cihazın içindeki kristallere gidecek ışığımız. And it will be purified. Ve saflaşmış hale gelecek. Saflaşacak. That will increase achievement of your goal. Hedefinizi elde etmeye işte bize bu yaklaştırıyor olacak. And when you will be concentrating, you will even feel that this picture is bright, as if it is real. Konsantre olurken zaten bu hayal ettiğiniz resmin gittikçe daha gerçeğe dönüştüğünü siz de göreceksiniz. The picture of your achieved event. Yani elde ettiğiniz hedefe ait resmin. So, and now we start. Şimdi başlıyoruz. And continue concentration for 8 minutes. 8 dakika sonra döneceğiz. Start. Başladık. Ya ben sus diyorum Ada.
Ya lütfen kapatın şu mikrofonları. So we finished our concentration on the device. Hello? I'm back, Olga. Thank you. Şimdi 8 dakikalık konsantrasyon çalışmamız bitti. And we have come to the end of our seminar. Seminerimizin de sonuna geldik. At our future seminars devoted to business and plants, we will also have concentrations on the device. Hem iş sayıları hem de bitkiler üzerine bir sonraki seminerimizde de böyle buna benzer çalışmalar yapacağız. And on those future seminars, we will build plan for your personal prosperity. Ve kişisel refahımız için bir takım çalışmalar yapacağız. And we'll create a plan for your improvement of your health. Ve sağlığımızın iyileşmesi için bitki sayılarıyla çalışmalar yapacağız.
and will carry out significant work for your rejuvenation and health improvement, exactly the seminar. Hem gençleşme hem de sağlık ve sağlığımızı koruma alanında çalışmalar yapacağız. And now I would like to thank you for your attention. Bize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Thank you, Gülşat, for organizing the seminar. Gülşat, sana da bu semineri organize ettiğin için çok teşekkür ederim. And Özge, thank you very much for your translation. You're welcome. You're welcome, Olga. You're welcome. So see you at the following seminars. Önümüzdeki hafta seminerimizde hepinizi görmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Thank you very much. İyi günler. Teşekkür ederiz. See you. Bye. Hoşça kalın.